Teşekkür ediyorum Gökhan Hocam. Öncelikle ben ASSAM'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Böyle güzel bir organizasyonu hayata geçirdikleri için hem ASSAM Başkanı'na hem ASSAM yöneticilerine ve siz değerli katılımcılara teşekkür ederek başlamak istiyorum. Gökhan Hoca'nın tam bıraktığı yerden radikalleşme, farklı bir konuya geçiş yapmak isterim. Biraz önce Ömer Hoca sekülerleşmeden bahsetti. Aslında şu anda dünyanın içinde yaşamış olduğu tabloyu özetleyen en önemli kavramlardan birisi aslında sekülerleşme. Türkiye bağlamında da düşünürseniz, işte İskandinav ülkeleri bağlamında da düşünüldüğü zaman ya da Avrupa bağlamında sekülerleşme diye bir realiteyle biz karşı karşıyayız. Aynı bağlamda Türkiye. Türkiye temelde dünyadaki ve Türkiye'deki tabloyu bir bütün olarak okuduğumuz zaman karşımızda şöyle bir tablo var. Bir taraftan dünya çok hızlı bir şekilde, Türkiye'nin de içinde bulunduğu dünya çok hızlı bir şekilde radikalleşiyor. Türkiye'de mesela bu radikalleşmeyi biz, sekülerleşmeyi nerede görüyoruz? Mesela her Ramazanlarda, özellikle Ramazanlarda yapılır, kamuoyu araştırmaları yapılır. İşte namaz kılanların oranı, oruç tutanların oranı veya işte deizm Türkiye'de artıyor mu, artmıyor mu ya da başörtüsü çıkaranların oranı. Tüm geçmiş yıllara baktığınız zaman burada bir toplumun hızlı bir şekilde sekülerleştiğine dair, yani burada hızlı bir düşüş olduğunu biz görüyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi. Bir taraftan böyle bir realite var. Buradan da kendi konuma geleceğim. Bir taraftan da Türkiye'de dahil olmak üzere benim temelde uzmanlık alanım, çalışma alanım işte din radikalleşme meselesi ve Türkiye, daha özelde Türkiye'deki Selefi radikalleşmesini anlamaya çalışıyorum. Bir taraftan dünya hızlı bir şekilde radikalleşirken, sekülerleşirken, bir taraftan da dünyanın farklı yerlerinde dini muhtevalı terör örgütleri ya da radikal işte organizasyonlar ortaya çıkmaya başladı. İşte Selefi radikalleşmesi bu bağlamda değerlendirebilir ya da cihadi radikalleşmesi bu bağlamda değerlendirilebilir. Onun için aslında iki yönlü bir tablo ile, iki yönlü bir gerçeklik ile biz karşı karşıyayız. Bir taraftan dünya sekülerleşiyor, bir taraftan da bir radikalleşme var. Tabii burada önce şöyle bir konuşmama başlamadan şöyle bir şerh düşerek başlamak istiyorum. Tabii belli kavramları kullanmak gerçekten tehlikeli. Mesela radikalleşme kavramı veya radikal kavramı veya cihadi akım, cihadizm, cihatçılık gibi kavramlar. Kavramlara bir defa mesela cihat kavramı sonuçta kutsal kitabı okuduğunuz zaman, Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuz zaman cihat çok İslami kavramlardan birisi ama gündelik hayatta tıpkı İslamofobya gibi bu kavramı kullandığınız zaman dışlayıcı bir anlamı var. Ötekileştirici, kötüleyici. Mesela İslamofobya kavramı da böyle. Mesela İslamofobya kavramı İslam ile fobi, yani korkulması gereken fobi kavramı, korkulanı birleştirir. Siz İslam dediğiniz anda zihniniz otomatikmen fobiye gider. Onun için benzeri cihat kavramı da cihadizm. Mesela işte dünyanın farklı örgütlerinin işte Afganistan'da özellikle Çeçen Savaşı'yla başlayan, daha sonra Afganistan'a geçen, şu anda Suriye'de de faaliyet gösteren işte radikal veya cihatçı örgütler var. Onun için bu kavramların problemli olduğunu kabul ederek, problemli olduğunu düşünmenizi istirham ederek başlamak istiyorum. Benim bugün sunumum aslında son dönemde yeniden gündem oldu. Doğu Türkistan merkezli bir Selefi örgüt, Selefi cihatçı bir örgüt var. Türkistan İslam Partisi. Din, radikalleşme ve politika önerileri bağlamında bir sunum yapmak istiyorum. Tabii Doğu Türkistan İslam Partisi ya da Türkistan İslam Partisi Selefi bir örgüt. Öncelikle kısacık bir tarihinde bahsederek analiz etmek isterim. Bir, Türkistan İslam Partisi, hani son dönemde Türkiye'de Doğu Türkistan'daki zulüm yeniden gündeme geldi. Gazze'deki soykırımın bir parçası aslında Doğu Türkistan'da yaşanmaya devam ediyor. Uzun zamandan beri aslında yaşanan bir realite. Doğu Türkistan, Türk İslam tarihinde, Müslüman Türk tarihinde önemli yere sahip olan, önemli bir ağırlığa sahip olan ülkelerden birisi aslında.
Türkiye'nin neredeyse 2 katı 35-40 milyon nüfusu olan bir bölgeden bahsediyoruz. Hatta İslam tarihinde o kadar önemlidir ki işte ilk Müslüman Türk devlet Karahanlıların kurulduğu yer, aynı zamanda mesela bugün de konuşuldu, mesela medreselerin ilk ortaya çıktığı yer bu bölge. Fakat 1940'tan itibaren Çin'in bölgeyi işgal etmesiyle birlikte artık dengeler bozulmaya başladı ve İlk defa 1949'da artık İslami organizasyonlar ortaya çıkmaya başladı. Direniş grupları ortaya çıkmaya başladı. İlk defa 1949 yılında. Tabii temel gerekçesi burada Doğu Türkistan olarak bilinen coğrafyada Müslüman Türk topluluğunun kimlik, din ve özellik taleplerini gündeme taşıyan organizasyonlar ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan birisi 1989 yılında kurulan Türkiye İslam Partisi. Türkiye İslam Partisi tabii kuruluş dönemini analiz ettiğiniz zaman şöyle bir tablo var bizim karşımızda. Bu hareket kurulmadan önce Afganistan'a da yakın olduğu için, Afganistan'a komşu olduğu için bölge, Afganistan'daki cihat tecrübesinden, Afganistan'ın Sovyetlere karşı yapmış olduğu o cihat tecrübesinden ciddi anlamda istifade ediyor ve bölgede Çin'in zulmünden bölgeyi arındırmak, Çin'in zulmüne, işgaline baş kaldırmak için Hasan Mahdum tarafından ilk defa Türk İslam Partisi kuruluyor. Tabii ki Hasan Mahdum'un hayatına baktığınız zaman uzun yıllar bir medrese eğitimi alıyor, din eğitimini küçük yaştan itibaren medreselerde tamamlıyor ve sonrasında Çin zulmüne maruz kalıyor, Çin hapishanelerine düşüyor. Türk İslam Partisi'ni kurmayı düşündüğü arkadaşlarıyla beraber 1989 yılında Çin'den hacca gitmek gayesiyle Çin'den kaçıyor. Daha sonra hacını yapıyor ve Afganistan'a dönüyor. Artık Çin'e dönmüyor. Türk İslam Partisi Afganistan'da kuruluyor ilk defa. Afganistan'dan Pakistan arasındaki Veziristan bölgesinde kuruluyor. Uzun yıllar 2003'tü galiba. 2003'e kadar Türk İslam Partisi'nin başkanlığını Hasan Mahdum yapıyor. Daha sonra özellikle bu dönemde Afganistan'daki süreçte hem bir taraftan Taliban'ın kendilerine tanımış olduğu özgürlükle beraber sonuçta mekan veriyor ve hem dini eğitimlerini hem askeri eğitimini Hasan Mahdum temel itibariyle Doğu Türkistan'ın zulümden kurtulması için cihadi bir mücadelenin, silahlı bir mücadelenin yapılması gerektiğini düşünüyor. Ve bu silahlı örgütü kuruyor. Daha sonra Afganistan-Pakistan sınırında Amerika ile Pakistan'ın ortak askeri harekatı sonrasında öldürülüyor. Daha sonra tabii bu sürede Afganistan tecrübesi Türk İslam Partisi bağlamında oldukça önemli bir yere oturuyor. Çünkü Çin'in yoğun baskısı var. Çin yoğun baskısından dolayı bölgede zaten dini eğitim yapamıyorsunuz. Askeri eğitim, örneğin askeri bir ayaklanmayı sağlamanız çok mümkün değil. Bölgede bir taraftan Taliban'ın etkisiyle hem dini hem askeri eğitim alıyor Türk İslam Partisi mensupları. Hem de aynı zamanda o dönemde El-Kaide ile de yaklaşmaya başlıyor, yakınlaşma oluyor. Tabii bu akademik camiada sıklıkla tartışılan konulardan birisi. Fakat Türk İslam Partisi temel itibariyle tamamı Uygurlardan oluşuyor. Kendi liderlerinin açıklaması bağlamında örneğin El-Kaide ile ortak hareket etmekle birlikte ya da Taliban'la ortak hareket etmekle birlikte hiçbir zaman ideolojik anlamda aynı paydayı oluşturmuyor. Yani işte örneğin işte örgüt El-Kaide'ye mesela biat etmiyor. Fakat organik bir ilişki var. Özellikle Türk İslam Partisi'nin daha profesyonel bir örgüte dönüşmesinde El-Kaide'nin ve Taliban'ın Afganistan tecrübesinin ciddi etkisi var. Tabii 2003'te
Amerikan ve Pakistan saldırısından sonra Mahzun vefat ediyor. Ondan sonra hareketin başına Abdülhak el-Türkistani geçiyor. Günümüze kadar örgütü yöneten Abdülhak Türkistani. Tabii hareketin tarihine baktığınız zaman şöyle bir süreç yaşanıyor temel itibariyle. Hareket ilk olarak Doğu Türkistan İslam Partisi ismini benimsiyor. Bu şu açıdan önemli. Hareketin ufkunu aslında tercih etmiş olduğu isimler belirliyor. Öncelikle ilk ortaya çıktığı dönemde kullandığı isim Doğu Türkistan İslam Partisi. Yani hedefin sadece Çin olduğunu, Çin zulmüne baş kaldırmak ve Doğu Türkistan'da İslam şeriatı merkezli bir devlet kurmak olduğunu anlıyoruz. Daha sonra Afganistan'a hicretle birlikte bir isim değişikliğine gidiyor. Afganistan'da Türkistan İslam Partisi'ne bir dönüş gerçekleşiyor. Ufuk biraz daha genişlemeye başlıyor burada. Yani artık mesele sadece Doğu Türkistan değil, Doğu Türkistan'daki Müslümanların karşı karşıya kalmış olduğu zulüm değil, daha ümmetin bir parçası olarak dünyayı okuyan bir isimlendirmeye doğru gidiyor aslında Türkistan İslam Partisi. Hareket 2025 yılında işte Ahmet Şaran'ın Suriye'de yönetim kurma çalışmasına başladığı andan itibaren zaten o dönemde son dönemde Ahmet Şara ile birlikte hareket ediyordu Türkistan İslam Partisi. Daha sonra şu anda Ahmet Şara'nın Suriye ordusunun bir parçası olan bir Türkistan İslam Partisi'ni görüyoruz. Ve daha sonra tekrar bir isim değişikliğine gidiyor ve eski ismine dönüyor aslında. O daha ümmetçi, daha küresel bir isimlendirmeden, küresel bir söylemden daha lokal bir söyleme yeniden 2025'te Doğu Türkistan İslam Partisi ismine bir dönüş gerçekleşiyor. Genel hareketin tarihi 3 aşağı 5 yukarı böyle. Tabii Türkistan İslam Partisi özellikle İslam Avazi sitesiyle hem de Türkistan İslam Partisi isimli dergisiyle aslında hem çevrim içi medyada ciddi anlamda yayın yapmaya devam ediyor. İdeolojik omurgasını hareketin birazcık ondan bahsederek tamamlamak istiyorum. Hareketin ideolojik omurgasını Selefilik oluşturuyor. Tabii tipin ideolojik yönelimi dünyada ayrılıkçı, milliyetçi hareketler var. Bunlardan oldukça farklı. Sadece etnik kimlik temelli bir hareket olmaktan öte İslam ile işte küfrün mücadelesi olarak kendi varlığını ve hareketi tanımlıyor. Bu bağlamda aslında hareket ilk ortaya çıktığı dönemde özellikle 1949'dan 1989'a kadar olan süreçte daha çok klasik Hanefi çizgiden ehli sünnet çizgisine çok yakın bir yol yöntem tercih ederken Afganistan tecrübesiyle birlikte daha selefi bir çizgiye evrilmeye başlıyor. Tabii bu kavramları da şerh düştüğümü yine ifade etmek isterim. Özellikle hem Taliban tecrübesi hem özellikle 2000'li yıllardan itibaren 97, 98 ve 2000'li yıllardan itibaren El-Kaide'yi yakın, özellikle El-Kaide'den askeri eğitim noktasında destek alması hareketi ideolojik olarak El-Kaide, Selefi, cihatçı çizgiye yaklaştırıyor. Bu bağlamda hem toparlıyorum hocam. Genelde hem İslam Avazi hem de yayınlamış olduğu metinlere baktığınız zaman, metinler incelendiği zaman belli başlı söylemin ön plana çıktığını biz görüyoruz. Aslında bunu sadece Türk İslam Partisi bağlamında değil, Türkiye'deki radikal veya işte tırnak içinde kullanıyorum cihatçı hareketleri de bu bağlamda da okuyabiliriz bir bütün olarak. İşte örneğin tevhid vurgusu, hakimiyet söylemi, Allah'ın hakimiyetinin işte siyasal alanda vurgulanması olması gerektiği vurgusu.
ön planda. Cihadın farz ayini olduğu ve bireysel bir yükümlülük olduğu söylemi çok ön planda. Bir de hicret ve şehadet söylemi, şehadet kültü çok ön planda. Tabii bu kavramlar yine riskli olduğunun altını çiziyorum. Çünkü kökenini bizzat Kur'an-ı Kerim'den ve İslami kültürden aldığı için özellikle ayrıca incelenmesine ihtiyaç var. Tabii benim konum temelde bir Türk İslam Partisi bağlamında din, radikalleşme ve politika önerileriydi. Bu kısım birazcık hemen bir dakikada onu tamamlayacağım. Aslında Türkiye'nin de örneğin biz 2016'da bir FETÖ tecrübesi yaşadık. Darbe kalkışmasıydı. Benzeri süreçleri biz dünyanın farklı ülkelerinde görüyoruz. Özellikle radikal kökenli ya da işte cihat kökenli ya da selefi kökenli hareketlere karşı nasıl mücadele edilecek? Bu bağlamda belki bir dini Endonezya, işte Malezya gibi ülkelerde yapılan dini rehabilitasyon merkezleri maalesef Türkiye'de de yok. Birazcık rehabilitasyon bağlamında ciddi eksikliklerimiz var. Dini rehabilitasyon merkezlerinin bir şekilde kurulması gerekiyor. İlahiyat merkezli karşı söylem üretiminin yapılması gerekiyor. Örneğin Türkiye'de de radikal ya da selefi yapılar var. Bu yapılara karşı mesela biraz önce hoca bahsederken, Gökhan Bey dinlerken Türkiye'deki tecrübeyi düşündüm. Mesela Türkiye'de özellikle genç kuşağın bir kısmı, mesela ben işte Türkiye'de bir selefi grubu çalışıyorum şu anda, araştırıyorum. Mesela gençlerin yoğun ilgisi var. Neden bizim mevcut geleneksel dini gruplarımız, gençlerimiz geleneksel dini gruplarımıza teveccüh etmiyor da marjinal sol örgütlere veya marjinal diyebileceğimiz radikal dini gruplara teveccüh ediyor? Bu bağlamda alternatif bir ilahiyat söylemine, dini söylemede ihtiyaç olduğunu ifade ederek tamamlamış olayım. Çok teşekkür ediyorum. Buradan mı? Evet, Ramazan hocamıza teşekkür ederiz.